Dostlar selamlar, iyi akşamlar. Seste ve görüntüde bir problem var mı? Her şey yolunda mı? Rica etsem bir teyit alabilir miyim sizden dostlar? Ben de buradan takip edeceğim. Aleykümselam. Dostlar selamlar dedik tekrardan. Sesimiz geliyor mu? Görüntüde, seste bir problem var mı? Bir teyit rica edebilir miyim size zahmet? Ben de buradan takip ediyorum yazdıklarınızı. Ama şu anda herhangi bir yorum gelmedi. Her şey yolunda mı bir paylaşırsanız sevinirim. Bir onay geldi. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Selamlar, sevgiler bizden de. Her şey yolunda demişsiniz. Ses görüntü okey. Nasılsınız dostlar? İyi misiniz geçen haftadan beri? Her şey yolundadır umarım diyelim. Sağlık, sıhhat, keyifler. Hem bu vesileyle biraz bir sohbettaşlık yapalım. Hem şöyle bir 5-6 dakikayı bir geçirelim. Sonrasında da paylaştığımız üzere konu başlığı üzerinden biraz bir geçen haftaki gibi biraz sohbet, biraz soru cevap yapıp vedalaşalım diyelim. Gamze Hanım yazmış. Gayet iyi görünüyor. RX10D galiba nasıl şey oluyor bir nickli bir dostumuz yazmış. Eyvallah. Her şey yolundaysa bizden de süreç güzeldir demektir. Nasılsınız dostlar? Neler yapıyorsunuz? Nasıl geçti haftanız? Nelerle ilgileniyorsunuz? Bu konulara ilginiz nereden geliyor? Bizi ne bir araya getiriyor? Hem de bu vesileyle de azıcık dediğimiz gibi bir laflayalım. Sonrasında da sohbette zaten derinleşiriz. RX10D ya aslında ben Ceylan yazmış. Eyvallah kardeşim, tamamdır. Ceylan kardeşimizmiş. Babam gelmiş, selam vermiş sağ olsun. Evet dostlar, biraz dinlemek isterim gerçekten. Ceylan Hanım yazmış. Ben bir eğitime başladım. Bu 2. haftam diye. Ne eğitimi? Bu konularla ilgili mi kardeşim? Dostlar bu arada dediğim gibi akışta biraz sohbet olsun dedik. Bu konulara ilginiz nereden? Nelerle ilgileniyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Neler okuyorsunuz? Biraz paylaşmak isterseniz buradan da hep beraber en azından sohbeti derinleştirme noktasında birbirimize kapı aralamış oluruz. Ama dediğim gibi bugün aslında bu sohbetin ve soru cevap akışının temelinde Hızır bilincinde yaşamak diye bir başlık attım. Bakacağız. Yol bizi nereye götürecek? Ben bir eğitime başladım 2. haftam demiş kardeşimiz. Mehpare Hanım yazmış. Ben korona döneminde başladım ve eve tıkanmıştık. Yani aslında işte şer hayır meselesi biraz burada çalıştı. Birçok kişi aslında korona döneminde hani böyle polyanlacılık oynamak için değil ama işin bir yerinde de dostlar polyanlacılık kısmı da olmalı. Çünkü olan bitenin çok da masumane bir şekilde olmadığı da artık bilimsel olarak da çıktı ortaya. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine bakarsanız normal bir grip enfeksiyonundaki kayıp oranlarıyla ortalama gibi bir durum söz konusu aslında baktığınızda akışta. Ama işte biraz fazla köpürdü durum. Bu tabii ki de olanı olmamış gibi gösterme veya bunun bir gerçekliği yoktur gibi bir yerden yaklaşmıyorum ama çok da böyle bir sonrası lezzetli olmadı. Eğer gündemi takip ettiyseniz en azından o şekilde söyleyelim. Ama benim uzmanlığım değil, sadece naçizane iyi bir araştırmacı olarak hem yurt içi hem yurt dışında bayağı ciddi bir odaklandım bu bilgilerle ilgili. Sadece öyle araya bir link atmış olayım. Ama dediğim gibi yani korona dönemi evet birçok kişi kendi içine yönelme noktasında
birçok yeni hobiler edinme noktasında, ilgi alanları edinme noktasında birçok kişiye kapı açtı. Çevremden de biliyorum. Şifa olsun diyelim. Yücel Balkancı hocamızdan, kardeşim tanımıyorum, yalan olmasın. Naçizane ben genel olarak kimseyle fazla iletişimi olan, çok fazla bu eşraflarda veya bu camiada bulunup da çalışmalar yapan veya o ortamların içerisinde çok fazla bulunan biri değilim. Herhangi hiçbir dernek vesaire gibi bir durumlara üyelik veya işte bu eğitim kurumları noktasında bir şeylerim olmuyor. Ben bütün şifa çalışmalarımı da, bütün eğitim çalışmalarımı da hepsini şu anda benim bulunduğum ofis ortamımda yapıyorum. Eğer dediğim gibi şu anda ben Bursa'da yaşıyorum. Eğer Bursa dışından da bir talep olduğu noktada, ki bu işte İspanya'da oldu, Fransa'da oldu, Amerika'da oldu gibi neyse, birçok yerle de birçok ülkeyle de online olarak bu çalışmaları yaptık. Çok şükür güzel sonuçlar da aldık. Ben de sistem bu şekilde, onun için tanıyamadım. Kusura bakmayın. Ben sizi yıllar önce yaptığınız kanallık videolarınızdan takip etmeye başladım ve sizi çok beğeniyorum. Çok çok sağ olun Ceylan Hanım kardeşim. Bir nebze ışık tutabiliyorsak, bir nebze yolun içerisinde farkındalık alanı yaratabiliyorsak biz vazifemizi yapmışızdır. Buradan da bu bilgiyi vereyim dostlar. Ceylan Hanım yazmış, sayenizde İlahi Nizam ve Kainat kitabını okumaya başladım. Mükemmel bir kaynaktır. Bu arada bunu da söylememde bir mahsur yok. Kanallık çalışmalarına ve ruhsal alandaki dostlarla olan irtibata ben hiçbir şekilde ara vermedim dostlar. Bu çalışmalarım olduğu gibi devam ediyor. Hem dostlarla birlikte yaptığım çalışmalarda, yani medyum dostlarla yaptığım çalışmalarla da, hem de bireysel yaptığım çalışmalar aynı şekilde devam ediyor. Ama bu yaptığım çalışmalar dönemi itibariyle şu anda celse formatında alıp da paylaşılma ile ilgili değil. Benim kendi yolculuğum ve yaptığım kolektif anlamdaki çalışmalar düzleminde ilerleyen bir şey, bir süreç diyeyim şeyden ziyade. Zamanı geldiğinde bununla ilgili elbet yine paylaşımlar yaparız. Ama dediğim gibi şu anda bununla ilgili güncel bir çalışma planlamam yok. Ama dediğim gibi benim nezdimde bu çalışmalar, ben YouTube'da dostlar bu bilgileri paylaşmadan önce de bu çalışmaları yapıyordum. Yani ama dediğim gibi bu bilgileri böyle al paylaş, al servis et, işte orada söyle, burada söyle gibi bir durum değil. Bu çalışmalar daima dönemsellik prensibiyle çalışır dostlar. Yani gelen bilginin anlık paylaşılması değil, gelen bilginin süreç içerisinde en yüksek faydasının görüleceği şekilde organize edilmesi en doğru oluyor. Ki siz İlahi Nizam ve Kainat kitabını da okumuş biri olarak orada da farkındaysanız 1954 yılında yapıldıktan sonra bu çalışmalar 2013 yılı olması lazım yanlış hatırlamıyorsam, 54 yıl sonra işte basımı oluyor. Onun için bu süreçler dostlar, böyle hemen yaptık çalışmaları paylaşalım, hemen böyle güzel bir enerji alanı oluşsun değil, akış içerisinde gereklilik ve fayda prensibi doğrultusunda çalışıyor. Canlar, şimdi çok pardon, Mehpar Hanım yazmış. Şifa vermek için Reiki ile başladım. Sonra uzak doğu felsefeleri, daha sonra tasavvufi bilgilere daldım. YouTube'dan sizi de bir süredir takip ediyorum. Allah farkındalığımızı arttırsın. Eyvallah, ne güzel bir yolculuk. Vallahi Allah hepimizin ilmini arttırsın. Yayınladığınız celseleri her dinlememde başka bir şey de anlıyorum zaten. Ne mutlu Ceylan Hanım böyle bir şey duyuyorsak. Çünkü bu bilgileri söylerken dediğim gibi çok da böyle önceden daha fazla kelimeleri doğru seçmeye gayret ederdim ama dönem itibariyle artık süreç fazlasıyla kendisini ifşa etmeye yönelik bir prensipte çalışıyor. Bu vesileyle de verilen bilgiler aslında tamamıyla frekans
doğrultusunda bilinç açılımları yaşatıyor. Yani verilen bilgi kimine göre kolay, kimine göre zor, kimine göre anlaşılır, kimine göre anlaşılmakta zorlanılan diye hep böyle yorumlar almışımdır. İşte paylaştığım süre içerisindeki akışta. Ama dostlar, dediğim gibi bu bilinç noktasında bilincin ne kadar bilgiyi açabilme süreciyle ilgili bir şey. Bu bağlamda da dediğim gibi çok fazla kişi değil, gerekli ve etki yaratacak kişilere dokunmaktır bizim daima hedefimiz. Hep söyledim dostlar. Burada işte 1000 kişi izlesin, 500 kişi izlesin. Bunu buradan söylerken icap etmiyorum. Hakkınızı helal edin. Umurumda bile değil. Bunu yüksek bir böyle vazife aşkı diye değil, yaptığım şeyin farkındalığıyla söylüyorum. Benim burada amacım binlerce YouTube izleyicisine ulaşmak değil, bu bilgileri varlığında içselleştirecek ve bütünsel anlamda kolektife temas edebilecek ve varlığında bu enerjiyi barındırabilecek kişilerin gönüllerine dokunmaktır. Onun için çok da bu noktada fazla açıklama yapmak istemiyorum ama dediğim gibi kaç kişinin izlediği veya kaç kişinin abone olduğu benim için hiçbir zaman önemli olmadı. Beni yakinen tanıyan hem bu süreçte çalışma yaptığım kişiler, hem dostlar, hem ailem de iyi bilirler. Hiçbir zaman önemsemedim. Çünkü hiçbir anlamı yoktur karşılığı olmayan kitlelerin oluşturduğu kalabalıkların. Evet dostlar, bu bağlamda da 11 dakika biraz da sohbet muhabbet olsun dedik akışta. Şimdi bugün bu sohbet ve soru cevap yayınında bir süredir yapmak istiyorum bu çalışmayı. Hızır bilinciyle yaşamak diye. Bundan belki dostlar 4 yıl, 5 yıl önce Hızır bilinciyle yaşamak diye YouTube'da bir band kaydı çekmiştim zaten. Aslında bugün söyleyeceklerim ondan çok farklı değil ama dönem itibariyle gerçekten Hızır bilinciyle yaşamak, belki bu çok iddialı gelebilir veya çok fantastik gelebilir ama hem kendi hayatınızı, hem çevrenizin hayatını, hem de bulunduğunuz ülkeyi ve hatta dünyayı değiştirebilecek bir bilinç halidir bu dostlar. Bu şekilde bir giriş yapma ihtiyacı hissettim. Detaylarına zaten şimdi Kur'an-ı Kerim'i açıp Kehf suresi 65 ile 82. ayetler arası dostlar bakabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'de Hızır diye bir kelime geçmez. İstediğiniz yerden bakın, Hızır diye bir kelime, bir tanımlama geçmez. Katımızdan ilim sahibi, katımızdan ilim öğrettiğimiz diye bir bilgi geçer. Şimdi ben size 65 ile 82. ayetler arasını okuyacağım. Okuduktan sonra da ben kendi anladığımı sizlerle paylaşacağım. Sizler de benim anladığımdan kendinize yakın hissederseniz ve bu bilgiyi yakın hissettiğiniz takdirde içselleştirip hayatınızda uygularsanız nasıl bir değişim yarattığınızı biz buradan çok net bir şekilde paylaşmış olalım dostlar. Takip etmek isteyenler varsa dediğim gibi dostlar açabilirler. Kehf suresi 65, 82. veya 83. ayetler, 73 veyahut da hemen şimdi bak bir saniye. Evet dostlar, doğru hatırlıyormuşum. 65. ayet ve 82. ayet arasını ben buradan canlı sizlerle beraber takip edebilirsiniz. Dediğim gibi siz de açın isterseniz Kur'an-ı Kerim veya gerek yok, dinleyin. Ben buradan okuyacağım. Sonra üzerine Hızır bilinci ile ilgili açıklamalar yapacağım. Bu haftada geçen haftaki kadar uzatamayacağım arkadaşlar. Gerçekten yorucu bir gün geçirdim ama bu akışı artık gerçekten bozmayacağım. Her salı 21.30 benim için burada bir buluşma alanı, buluşma noktası, bilgi alışveriş alanı olarak burayı artık kullanacağız inşallah. Dediğim gibi. Evet, başlıyorum dostlar. Orada kullarımızdan öyle bir kul buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, lütfumuzdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona dedi, sana öğretilenden bana da bir olgunluk, bir bilgi öğretmen şartıyla sana tabi olayım mı? Dedi, doğrusu sen benimle beraberliğe dayanamazsın. Hafsalanın almadığı bir şeye nasıl dayanacaksın? Musa dedi,
Allah dilerse beni sabırlı bulacaksın. Hiçbir işte sana karşı gelmeyeceğim. Dedi, bak eğer bana uyarsan ben sana kendisinden bahis açıncaya değin hiçbir şey hakkında bana soru sorma. İkisi birlikte yola koyuldular. Bir süre sonra gemiye bindiklerinde tuttu gemiyi deliverdi. Musa dedi, içindekileri boğmak için mi deldin onu? Vallahi korkunç bir iş yaptın. Dedi, ben söylemedim mi? Sen benimle beraberliğe asla dayanamazsın. Musa dedi, unuttuğum için beni azarlama. Bu yaptığımdan dolayı da bana zorluk çıkarma. Yine yola koyuldular. Bir süre sonra bir oğlana rast geldiler. Tuttu onu öldürdü. Musa dedi, tertemiz bir insanı bir cana karşılık olmaksızın öldürdün ha, vallahi çok kötü bir iş yaptın. Dedi, ben sana söylemedim mi? Sen benimle beraberliğe asla dayanamazsın. Musa dedi ki, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık etme. Vallahi öyle bir durumda benden ayrılmakta mazur sayılacaksın. Yine yola koyuldular. Biraz sonra bir kente geldiler. Kent halkından yemek istediler. Ama onlar bu ikisini konuk etmekten çekindiler. Orada yıkılmayı bekleyen bir duvara rastladılar. Genç adam tuttu onu onardı. Musa, isteseydim buna karşılık bir ücret elbette alırdın dedi. Dedi ki işte bu seninle benim aramın ayrılmasıdır. Şimdi sana sabretmeye güç yetiremediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim. Gemiden başlayalım. O gemi denizde işçilik yapan bazı yoksullarındı. Ben onu kusurlu hale getirmek istedim çünkü biraz ötelerinde bir kral vardı. Tüm gemilere zorla, gasp yoluyla el koyuyordu. Oğlan çocuğa gelince onun ebeveyni inanmış kişilerdi. Çocuğun onları azgınlık ve inkara sürüklemesinden korktuk. Bakın arkadaşlar, çoğul, korktuk. Diledik ki Rableri onlara o çocuktan temizlikçe daha üstün, merhametçe daha gelişmişini versin. Duvara gelince, duvar o kentte yaşayan iki yetim oğlanındı. Altında oğlanlara ait bir define vardı. Oğlanların babası da hayır ve barış seven bir kimse olarak yaşamıştı. Rabbin istedi ki o çocuklar ergenliklerine ulaşsınlar da Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarsınlar. Ben bunları kendi buyruğumun sonucu olarak yapmadım. İşte senin sabretmeye güç yetiremediğin şeylerin iç yüzü budur. Dostlar, bu arada paylaşmış olayım. Okuduğum Kur'an-ı Kerim meali Yaşar Nuri Öztürk'ün iniş sıralı Kur'an-ı Kerim mealidir dostlar. Herkese de tavsiye ederim. Kimin ne söylediğiyle lütfen ilgilenmeyin. Nacizane kibirden değil ama tanıyan dostlar biliyorlar. Çok ciddi araştırmaların bilgisidir. Belki 8-9 tane isim vermek bize yakışmaz. Herkes vazifesini yapıyor. Biz iyi kötü diye etiketlemeyelim. Herkes bir vazifelidir diyelim. Ama bu kitap doğru kitap dostlar. Bakın diğerleri eğridir, büğrüdür demiyorum. Ben bunu tercih ettim diye ve farklı 7-8 meali de ilmek ilmek inceledim. Ben bunda karar kıldım, bundan okudum. Referans olarak söylüyorum. Bana hep soruyorlar Kur'an-ı Kerim meali olarak işte Murat Bey ne okuyorsunuz diye. Ben de hep diyorum ki Yaşar Nuri Öztürk'ün iniş sıralı Kur'an-ı Kerim mealidir. Çünkü dostlar sadece şunu söyleyeyim. İniş sıralı olmadığı zaman okuyla başlayan 1. sıradaki Alak suresi 96. sırada Musaf sırası diye. İlk ayet olan okuyu, ilk sure, özür dilerim. İlk sure Alak suresi oku diye başlarken onu alıp da 96. sıraya koyarsanız işte milyonlarca okumayana davetiye çıkartmış oluyoruz dostlar. Onun için ben bu kitabı tercih ettim diyorum ve hemen çözümlemeye başlayalım. Dostlar hiç Kehf suresini böyle bir yalın Türkçeyle Hızır diye yıllardır konuşuluyor. Öyle geliyormuş dede olarak, böyle geliyormuş işte derviş olarak, böyle geliyormuş yatır olarak. Tamam,
gelsin. Güzel de. Hiç bu şekilde okudunuz mu dostlar? Yani bu şekilde tertemiz bir Türkçeyle ya kimdir bu Hızır ya? Ne anlatılıyor bu kadar bu Hızır'da? Ona yardım ediyormuş, buraya geliyormuş, ışık hızında gidiyormuş, bir orada ortaya çıkıyormuş, bir burada ortaya çıkıyormuş. İşte Hızır diye anlatılan bilginin tamamı dostlar Kehf suresi 65 ve 82. ayetler arası. Geri kalan yazılan kitaplar, geri kalan yorumlar, hikayeler tamamı kişisel görüşlere, araştırmalara, işte o öyle dedi, bu böyle dedi, yıllardır süre gelen, aktarılan bilgiler. Bunların hangileri doğru, hangileri yanlışla da ilgilenmiyorum. Ama son cümle. Hızır diye tanımlanan ama Hızır diye bir kelime Kur'an-ı Kerim'de geçmediği halde Kehf suresi 65 ve 82'nin tamamı bu. Soruyorum dostlar, hem de biraz sohbetleşelim. Şimdi buradan ne anlamamız lazım bizim? Yani en azından şu anda 14 kişiyiz dostlar. Var mı bu şekilde gerçekten bu 65 ile 82 arasını okuyup da neymiş ya bu Hızır'ın bilgisi diye? Veyahut da var mı bir yorumunuz dostlar? Sohbetleşelim dedik ya. Yani beni bırakırsanız ben 4 saat de konuşurum ama inanın bugün ne o kadar enerjim var. Hem de sizinle bu süreci gerçekten paylaşmak istiyorum dostlar. Bu yaptığım yayınların sebebi bu. Yani ben bunlarla 10 yılı aştım, ne kadar oldu bilmiyorum. Zaten fazlasıyla bunlarla yatıp kalkıyorum. Bir şey olduk anlamında da değil dostlar. Hala amatörüz. Hala yolun başındayız ama gerçekten paylaşmak istiyorum sizinle. Bakın hala kimse bir şey yazmadı. Kimse okumadı mı? Kimmiş bu Hızır? Hep anlatılıyor. Biraz önce de söyledik ya. Oradan ışık oluyormuş, buradan geliyormuş. Ama Kur'an-ı Kerim'in anlattığı Hızır bu. Ceylan Hanım yazmış. Hızır bilinci aslı da içindeki kurtarıcı. Senin kendi Hızır bilincini ifade eder. Tamam. İşte kişinin ama Hızır bilinci nedir dostlar? Biz bu Hızır bilinciyle nasıl uyumlanacağız? Yani nihayetinde şimdi bu Kur'an-ı Kerim'de bakın dostlar, burası önemli. Şimdi Musa bir yolculuğa çıkıyor ve sonrasında yolculukta da yukarılardan bir ilim bahşedilmiş bir kişiyle yolu kesişiyor. Ve bunu Kur'an-ı Kerim'e yazıyorlar. Dostlar, Kur'an-ı Kerim bize yazıldı. Bu öğreti bize geldi. Nihayetinde demek ki bizi ilgilendiren bir şey var bu ayet dizisi içerisinde. Yani ilim sahibi bir kişinin bu kadar radikal davranışları, ki o kadar radikal davranışları var ki dostlar, bir peygamber diye tanımlanan kişi yoldaşlığa dayanamıyor. Şimdi bakın burada ince bir ironi var dostlar. Bakın gerçekten ilahi bir ironi var. Musa bir peygamber, ilim sahibi biri çıkıyor ve onunla yoldaşlığa dayanamıyor. Ama peygamberin yoldaşlığa dayanamadığı ile ilgili bilgi bizlere, insana muhatap kılındığı için bize indirilen irşat kitabında, eğitim kitabında yazıyor dostlar. Demek ki burada bizimle ilgili bir şey olması gerekmez mi? Okyanus bilinci vahdedi vücut seviyesine ermek. Dostlar, bu bilgiler güzel de şimdi okyanus bilinci tamam, vahdedi vücut tamam, seviyesine ermek. İşte ama nasıl ereceğiz? Evet dostlar, biri demiş ki Cahit dostumuz nedir hocam diye. Bakın dostlar, yani böyle bir ayet dizisini bile okuduğumuzda ne kadar az kişi yazıyor. Bakın 17 kişiyiz. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Ben kimim ki kimi yargılayayım? Ama bakın ne kadar kısıtlı yorum, ne kadar kısıtlı ifadeler. Ama bu kitap bize geldi dostlar. Hep diyorlar ya işte Kur'an-ı Kerim işte yeterli değil, şöyle değil, böyle değil. Ya dostlar Allah'a sığınırım ya. En'am suresi 38. ayet. Biz bu kitapta ne eksik bilgi bıraktık ne de fazlasını yazdık.
Sonra çıkıp diyorlar ki Kur'an-ı Kerim meal okumak sapıklıktır. Haşa. Ya işte bakın, muhkem ve müteşebbih diye Kur'an kendisini bundan dolayı ayırıyor dostlar. Bir sosyal konular var, bir de sırlar var. Evet. Mehpar Hanım yazmış. İsmi geçmiyor, anlamadım. Siz anlatınca fark ettim. Yani işte dediğim gibi Mehpar Hanım. Ama böyle. İstediğiniz Kur'an'dan bakın dostlar. İstediğiniz mealden bakın. Arapçasından bakın, İngilizcesinden bakın, Türkçesinden bakın. Evet dostlar. Amacım zorlamak değil ama bunu söylemezsem ben vazifeme tam hakkını vermemiş olurum. Eğer bu yolculuğun içindeyse biri, eğer bu kitabı hayatında bir kere anladığı bir dilde okumamışsa, huzura çıktığında yüzü kızarır be dostlar. Yani insan son din kitabı diye gelen ve bu coğrafyada var olmuş bir kişi olarak anladığı dilde bir kere ya ne demiş bu hak diye kabul ettiğim sistem, yaratıcı diye kabul ettiğim sistem, peygamber ve bu süreçteki anlatılan bilgiler dahilinde ben muhatap kılınmışım deyip de eğer başından sonuna topu 600 sayfa dostlar. 600 sayfa. Her gün telefonla ilgilendiğimiz vaktin sadece 15 dakikasını ayırsak 2 ay sürmez biter bu kitap. İlk emir oku. Okunmadıysa bence yüzlerin kızarması lazım. Bana vazife mi? Evet, bana vazife dostlar. Benim işim bu çünkü. Benim işim bu. Benim seanslarımın temeli bu. Yaptığım şifa çalışmalarının temeli bu. Yaptığım eğitimlerin temeli bu. Yazdığım kitabın temeli bu. Şu anda yazdığım kitabın temeli bu. Benim vazifem bu. Ruhsal dostlarla yaptığım çalışmalar, onlarla ilgili paylaştığım bilgiler, benim işim bu dostlar. Yargılamak değil. Ama oku ile başlayan bu kitabı, bu yolun yolcusu hayatında bir kere anladığı dilde okumadıysa, gören göze, konuşan dile, duyan kulağa, tutan ele yüz kızartır dostlar. Yüz kızartır. Kusura bakmayın. Yani bu söylediğime kızan varsa da yani yayından da çıkabilir dostlar. Dediğim gibi ben vazifemi yapıyorum. Gönül yapmak ayrı, vazife bilincinde hakikati konuşmak ayrı. Evet dostlar, böyle de bir dertleşmeyi de tamamladık diyelim. Gelelim ki Hızır bilincine. Biraz da bakmayın dostlar. Ne dediğimi unuttuğumdan değil, ne yazılacak diye bekliyorum. Ne yazılacak diye bekliyorum. Ayhan Bey yazmış, ilmi ledün verilmesi. Eyvallah, doğru diyorsunuz. Bu ilmin adına ilmi ledun deniliyor. Zaten Arapça karşılığından da ledun diye geçiyor. Ama işte bu süreçte dostlar, baktığınız zaman işte bu ilim nasıl olacak insanda? Nasıl açılır bu uyumlanma? Evet. Dostlar, şu anda mevcut hayat içerisinde Hızır bilinciyle yaşamak demek, 2'yi 1 yapmak demektir dostlar. Şimdi neden 2'yi 1 yapmak demek? Şundan dolayı dostlar. Şimdi düşünün. Mevcut hayat içerisinde ben 40 yaşındayım dostlar. Şimdi 40 yıllık hayatımı ben önüme koyduğumda kötü diye tanımladığım bir sürü olay, iyi diye tanımladığım bir sürü olay var hayatımda. Eminim sizin için de. Yani hayatınızda her şey güllük gülistanlık veya her şey işte yerle bir olmuş vaziyette olamaz. Yani bu bir
gelişim mekanizması, bir tesir mekanizması dahilinde daima zincirlerin halkası şeklinde ilerler. Şimdi neden peki Kur'an-ı Kerim'de böyle yüksek bir ilim sahibi, peygamberin dahi akış, tabi burada bir ironi var, dayanamadığı bilgi nedir? Aslında şudur dostlar. İyi diye tanımlanan, kötü diye tanımlanan her şey mevcut ruhsal tekamül yolculuğunda bir gelişim mekanizmasını varlığında barındırır. İlahi düzlemden bakıldığında insanın kısıtlı hayat görüşü durmaksızın tepki vermesine, durmaksızın bela okumasına, durmaksızın lanet edip öfkelenmesiyle ilgili bir kutbu büyütürken öbür taraftan da işte mutlu olma, şükür etme, işte farkında olma, layıkını bilme, liyakatli olma gibi. Dostlar, hayatınızda kötü diye tanımladığınız olaylara hiç Hızır bilinciyle baktınız mı? Yani bakın, örneğin veya sembolün radikalliğine bakın dostlar. Bir çocuğu görüp öldürüyor, öldürdüğü çocuğun annesine babasına hayırlı olmamasıyla ilgili bir kuşkunun, bir iradenin yansıması olarak öldürülüyor ve ona, o aileye daha uygun olanı nasip edilecek şeklinde bir bilgi paylaşılıyor dostlar. Buradaki derinliğin farkında mıyız hiç? Şimdi bu kadar radikal bir bilgiye karşılık bakalım bir hayatımıza. Benim için de geçerli dostlar, hepimiz için geçerli. Bakalım bir hayatımıza bir. Kötü diye tanımladığımız olaylarda arka tarafındaki en yüce olan bütün senaryoyu yazanın bizler için ilerlettiği sürecin nasıl olduğu ile ilgili bir fikrimiz var mı? Ama dikkat edin. Bütün dünyanın, sadece bireysel demiyorum, dikkat edin. Bütün dünyanın şu anda bu kadar kaos halinde olmasının tek sebebi sadece kutupluluk dahilinde birbiriyle uğraşması, birbirine liderlik mücadelesi, birbirinin üzerinde güç hakimiyeti, para hakimiyeti, hırs hakimiyetleri, yani daima kutupluluğun yansımasıyla bunun arkasında nasıl bir bilgi çalışıyor veya ilahi düzlemdeki ilahi senaryoyla ben nasıl uyumlanabilirim gibi herhangi bir düşünce veya tefekkür alanı açılmaksızın sadece eleştiriyoruz. Komşuyu eleştiriyoruz, akrabayı eleştiriyoruz, aileyi eleştiriyoruz, dostu eleştiriyoruz, eşimizi eleştiriyoruz, çocuğu eleştiriyoruz. Doğruya doğru dostlar, tanıdık gelmesi lazım bunların. Hepimizde var bu. Ben açtım kamerayı da bütün her şeyden azad oldum, melek kanatlarımı da hırkamın içine sakladım diye bir şey yok. Var hepimizde. İşte burada dostlar, ilim öğrettik katımızdan bilgisi demek sadece şu demektir. O kişinin ilahi sistemin nasıl işlediğiyle ilgili daima en yüksek farkındalığı varlığında konsantrasyon halinde tutması ile ilgili bir şeydir. Şimdi soruyorum dostlar size. Bu yayın sonlandıktan sonra 15 gün veya bir hafta yaşadığınız her olaya karşılık Hızır bilinci diye tanımladığımız ilahi senaryoya farkındalıklı bir şekilde teslimiyet halinde ve olan biten noktasında ilahi senaryonun işleyişinin hiçbir şekilde bilinçte unutmadan o konsantrasyonu çalıştırdığınızda mevcut varlığınızın frekansı nasıl olur? Soruyorum size. Öfke yok, eleştirme yok, kavga yok, fikir ayrılığı yok. Frekansınızı
ilahi alandan, ilahi enerjiden çıkaracak hiçbir şeyi varlığınızda çalıştırmadığınızı düşünün dostlar. Şimdi soruyorum. Bundan daha büyük bir ilim sahibi olma diye bir şey var mı dostlar? Soruyorum size. Bu konsantrasyonu bütün hayatına meşale yapan bir kişinin başka hangi ilme ihtiyacı var dostlar? Onu ne yoldan çıkarabilir? Onu ne yoldan çıkarabilir dostlar? Soruyorum size. Bir yerden de laflayalım. Bir 10-15 dakikaya yayını kapatacağım zaten. Yani böyle bir kişi nasıl yoldan çıkar? Bakın mesela şimdi Ceylan Hanım yazmış. Yargı ve dedikodu olmadan yaşamak bayağı zorluyor ama diye. Hani kendince esprili yaklaşmış ama bakın yarın bilmiyorum takvime kurdum ama ya Instagram'da Reels olarak hem de işte YouTube'da Shorts olarak günlük paylaşımlar yapıyorum dostlar. Bu arada hani Instagram'dan takip etmiyorsanız dediğim gibi takip de edebilirsiniz. Günlük oradan Reels paylaşımları da yapıyorum küçük küçük videolarla bu haftalık yaptığım yayın haricinde de. Velhasılı şimdi dedikodu diyorsunuz ya Ceylan Hanım. Bakın bununla ilgili bir paylaşım yaptım. Kur'an-ı Kerim'de der ki birbirlerini arkalarından çekiştirenler birbirlerini çiğ çiğ yerler diyor. Araştırın lütfen bakın. Bu ne demektir biliyor musunuz dostlar? Yanınızda olmayan bir kişi hakkında dedikodu yaptığınızda kişi yanınızda olmayıp sizi duymasa da bütünsel bilinç alanında ruhu duyduğu için hakkında konuştuğunuz kişinin üzerinden negatif karma çekersiniz kendinize. Kul hakkı yaratırsınız. Hiç böyle düşündünüz mü biri hakkında konuşurken dostlar? Bakın bu hem Kur'an-ı Kerim bilgisidir hem de benim bizzat yaptığım ruhsal kanal çalışmalarından aldığım bir bilgidir. Ya bütünsel bilinç alanında ruhsallık daima her şeyle, her bilinçle iletişimdedir dostlar. Siz biri hakkında konuştuğunuzda yanınızda değilse eğer ruhu duyar. Fiziksel varlığı duymasa ne olur ki dostlar? İşte şeytan diye tanımlanan nefstir. Oturur insanın diline, konuşturur. Ama neden konuşturur? Ruhu bütünsel bilinç alanında, mevcut alanından negatif karma çektirir kendisine. Sonra dikkat edin, çok fazla birileri hakkında konuşan insanları çevrenizde gözlemleyin dostlar. İşleri güçleri çok yolunda değildir. İçsel huzuru bulamamışlardır. Hayatla ilgili motivasyonları eksiktir. Yani buradan ahkam kesmiyorum dostlar. Bakın haklı olduğumu göreceksiniz. Yani bu hakikat. Çünkü nedendir bu? Durmaksızın birileri hakkında konuşup bu şekilde beslenmeye çalışan kişiler daima konuştukları kişiler üzerinden varlıklarına kolektif bilinç alanından negatif karma çektikleri için daima o negatif karmalarla boğuşurlar ve içsel huzuru bulamazlar. İçsel huzuru bulamadıkları için de bakın burası çok önemli bir nokta kaçırmayın. İçsel huzuru bulamadıkları için de kendi varlıklarını değil devamlı başkalarını konuşmaya devam ederek iyice çamura saplanırlar. Bakın ruhsal kanal bilgisi işte dostlar bu. Ruhsal kanal bilgisi dahilinde de bakın işte dostlar Kur'an-ı Kerim'den de ayet bilgisi diyorum size yazın. Birbirlerini çekiştirenler birbirlerini çiğ çiğ yerler. Oradaki çiğ bilgisi nereden geliyor? Araştırın dostlar. Nereden geliyor? Fiziksel varlığından değil, enerjisel düzlemde bir etki ettiği için çiğ çiğ yerler. Demiyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Biz sizin göğsünüzden geçenleri de biliriz. İşte bu şekilde bir parantez açmış bulunarak Hızır bilinci dediğimiz noktada dostlar, işte bu öyle bir ilimdir ki, öyle bir konsantrasyon halidir ki, kişi varlığında
ilahi olmayana müsaade etmez. Tekrar ediyorum. Bu öyle bir ilim, öyle bir konsantrasyon ve bilinç halidir ki varlığında ilahi olmayana müsaade etmez. İlahi olmayanı barındırmaz. İlahi olmayanla beslenmez. Sükût enerjisinden beslenir. Yani kendi varlığında sessiz kalarak kendi ruhsal enerjisini varlığında biriktirir. Sükût enerjisiyle kendi varlığındaki ruhsal enerjisini biriktirdiğinde istediği her şeyi tezahür ettirmeye başlar. Bunun için böyle 7 aldım, kabul ettim, manifestledim falan gibi hikayelere gerek kalmaz. Niyetleri hakikatleri olur. Nedendir? Tezahür ettirecek frekansla uyumlu haldedir dostlar. Çünkü dışarıdaki çamurla ilgilenmiyordur ki. Varlığında o çamurun beslenmesine ve büyümesine müsaade etmiyordur canlar. Bu perspektiften baktığınızda Hızır bilinci benim anladığım bu değildir de nedir? Yani ne yapalım? Hızır bilincini anlamak için yani birinin akıl dışı bir şekilde işte birinin hayırsız olan evladının mı canına kıyalım? Ya dur bakayım ya. İlim sahibi kişi ne demek istemiş burada falan? Ya böyle ahmakça bir şey olabilir mi? Yani bu bilgi bize verildiyse ve insan halife kılındıysa ve bu bilgilerin muhatabıysa demek ki ben bunu bu hayatımda kullanacağım bir bilgi için paylaşılmıştır. Peki bu hayatımda kullanacağım bir bilgi ilmi ledunsa da canlar ilahi olanla konsantrasyon haline gelmeden kim size diyor ki ben şöyle işte ruhsal bir şeyler yapıyorum, şunu oynatıyorum, aynı anda orada işte bedenleniyorum, işte kaybolan eşyayı buluyorum, cinlerim var, şunlarım var. Ben size bir şey söyleyeyim mi dostlar? İnanın buna. Önce kişi kendisini bulsun. Onda ilim varmış. İşte cinleri varmış. Onu yaparmış, bunu yaparmış. Geçen canlı yayında söyledim dostlar. Kişi kendi varlığında uzaya dokunsun. Kibirden Allah'a sığınırız dostlar. Mevlana'nın yaklaşımı çok güzeldir bakın. Diyor ki bugün bile sorsalar ne biliyorsun diye haddimi bilirim diyor dostlar. Bakın bugün bile ne biliyorsun diye sorsalar haddimi biliyorum. Yani burada insanın bilmesi gereken tüm hayat diye tanımladığımız bu bütünsel enerjinin, hayatın, insanların, hayvanların, uzayın, dünya dışı yaşamın, üst boyutun, alt boyutun daima Allah bilincinde birlendiğini ve bu bilinç dahilinde gelişim basamaklarını çıkarak tekamül ettiğini, işte ilahi bilinçle uyumlanmak demek budur dostlar. Yani daha öncesinde bunun örneğini vermiştim. Bakın dostlar şimdi yanımda bir Siriuslu var gibi falan böyle bir tiyatroyla. Ya bunlar neye hizmet eder dostlar? Aynısını geçen hafta söyledim. Tekrara düşmeyelim. İzleyenler varsa hakkını helal etsin. Biz kendi varlığımızdaki ilahi alana dokunacağız dostlar. Kendi bilincimizle Allah bilincinin uyumlanmasıyla ilgili bir gayret, bir konsantrasyon halinde olacağız. Eğer bu bilinç üzere bir yaşam şeklini kendimize uygun görmüyorsak hangi mucizeyi ne yapalım ki dostlar kendimize hayrımız olmadıktan sonra? Bu bilinçle bakmak lazım. Bu bilinçle dostlar. Onun için kişi kendi varlığını bilecek. Ne demişler dostlar? Kendini bilen Rabbini bilir. Kendini bilen Rabbini bilir. Yani kendi varlığında daima bu konsantrasyonla ilgili mücadele içerisinde olan kişi bu kasını güçlendirir dostlar. Ben hep aynı örneği veririm. Bakın seanslarda da eğitimlerde de her zaman. Şu anda ben size desem ki hadi bir 200 kiloluk halteri kaldıralım. Kaldıramayız. Ama bunun bir yolu vardır.
kademeli bir şekilde kası güçlendirirsek 200 değil, daha da fazlasını kaldırabiliriz. Ama dostlar, biz bu gayret içerisinde olmadan, biz bu kasımızı güçlendirme ile ilgili gerçek bir irade göstermeden, hakkını vererek geceli gündüzlü bu ilimlerle ilgilenmeden, olmadığı ile ilgili tavırlar yanlıştır dostlar. Hiç kimse size bir şeylerin kolay olacağı ile ilgili bir garanti vermedi. Kimse söz vermedi. Benim bundan 6 yıl önceki yayınıma bakarsanız aynı bilgiyi orada da görürsünüz dostlar. Hiçbir zaman kimse kolay olacağını söylemedi. Yıllardır dilimde tüy bitti. Müzzemmil suresinde kalkın geceleri Kur'an-ı Kerim'le ilgilenin diyor diye. Ya belki var ya 150 kere söylemişimdir. Beni düzenli eden, takip eden dostlar belki bunu 1000 oldu duyuyorlar bende. Kaç kişi kalkıyor gece? Kaç kişi gece kalkıp 3 ile 4 arasında her gün bu iradeyi göstererek dostlar namazını veya meditasyonunu veya tefekkürünü Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi Kur'an-ı Kerim'i al, düşüne düşüne, ağır ağır oku. Biz senin üzerine ağır bir söz bırakacağız. Yani senin üzerine bir tesir bırakacağız. Bu gayretin içerisinde olma ile ilgili kaç kişi bu trafiğin içerisinde dostlar? İşte bu alanların açılabilmesi için ruhsal bağlantı veya ilham alanı veya işte şifa vesaire bu ve benzeri durumların tamamıyla ilgili dostlar gayret etmeden, bedel ödemeden bu konsantrasyonu varlığında çalıştırma ile ilgili gerçek bir nefs mücadelesi vermeden yine Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi ey örtüsüne bürünen geceleri kalk o sıcacık yatağından çık bakalım ne kadar bu ilimlere ilgin var. Sen daha sıcacık yatağından kalkma ile ilgili iradeyi gösteremezken ben sana bu ilimleri göstersem nasıl dayanacaksın? Demez mi dostlar? Biraz böyle bakmak lazım. İşte bu vesileyle dostlar Hızır bir bilinç halidir. Bu bilinç halinin çalıştığı herkes de birbirinin Hızırıdır. Bu iş böyledir. Allah dilemeden kul dileyemez dostlar. Bu da Kur'an-ı Kerim'den bir ayettir. Okuyun lütfen. Okuyun dostlar. Okuyun. Çok çok okuyun. 3 kere, 5 kere, 10 kere okuyun dostlar. Geceleri okuyun. Defalarca söyledim. Burada detayına girmek istemiyorum. Ama bazı yayınlarda geceleri kalkıp bu okumaları ben çok uzun zamandır bu çalışmayı yapan biri olarak dostlar bakın referans olsun diye söylüyorum. Bir şey olduğundan değil. Alçak gönüllü gözükmeye çalıştığımdan gayret ettiğim de değil. Ben ne yaptığımı biliyorum. Vazifemi biliyorum. Yolun içinde olmaya gayret ediyorum. Ama biraz önce söylediğim gibi kendimle ilgili olanın bilgisiyle yürüyorum. Onun için Mevlana Üstad'ın bilgisiyle biraz önce sağlamlaştırmaya çalıştım bilgiyi. Bugün bile sorsalar ne biliyorsun? Haddimi biliyorum. Kendimle ilgili söylüyorum dostlar. Ve size de bu vazife alanında bana verilen bilginin sizinle paylaşmam gereken kısmını söylüyorum. Kendinizle çok vakit geçirin. Ruhsal varlığınızla, Allah'la olan bağınızla, veli esmasıyla, refi esmasıyla, zahir esmasıyla dostlar. Yani Allah'ın dost ismiyle, Allah'ın yükselten ismiyle, yarattığı her şeyde kendinden bir iz bulunan, bir bilgi bulunan ismiyle. Bunlar ne zaman açılacak varlığımızda dostlar? İşte biz kendimizle ne kadar bu konsantrasyonu yaşarsak. İşte artık bu pencereye geçmenin vakti geldi diyerek dostlar gerekli paylaşımları yaptığımı düşünüyorum. Bana verilen vazifeyi de bilgi olarak bugün için aktardığımı düşünüyorum. Şifa olsun,
Umarım bir gayret alanı, bir konsantrasyon alanı olsun. Hep söyledik dostlar, yine söylüyoruz. Vakti gelene, kalabalıklara değil, vakti gelene. Gönlünde tutup kök salacak olanlaradır bizim vazifemiz. Binlerce izlemelik videolar çekmek sorun değil ki dostlar. Her zaman bununla ilgili olacak. Onun için hem kanal bilgisi dahilinde hem de bu yolun içerisinde olmaya naçizane gayret eden bir dostunuz, bir arkadaşınız olarak kendinizle vakit geçirin dostlar. Anlatılana değil, bakın benim anlattığıma da değil dostlar. Bakın benim anlattığıma da değil. Ben de belki sallıyorum şu anda. Olabilir mi? Kendi varlığınıza dostlar, kendi varlığınıza, kendi ruhunuza, kendi konsantrasyonunuza, kendi gücünüze, kendi ilahi bağlantınıza, bütün konsantrasyonunuz bu olsun dostlar. Bakın farkı göreceksiniz. Bu paylaşılmış bir taahhüt bilgisidir dostlar. Yolun içinde olana daima yardım edilecektir. Kapıyı çalana daima kapı açılacaktır. Üst boyuttaki dostlar daima bunu söylüyorlar. Yeter ki siz adım atın. Dostlar, ayetleri okuduk. Ayetler üzerine ben vazifemi yaparak Hızır bilincinin ne olduğunu kendi dilimde anlatmaya gayret ettim. Bu kitabı anladığı dilde bir özrü olmadığı halde okumayan kişilerin de yüzlerinin kızarması gerektiğini söylemiş de olduk. Şimdi dostlar, yorumlara bir bakacağım. Yorumlardan açıklama yapmam gereken, cevap vermem gereken bir şey varsa yapacağım. 52 dakika oldu. Dediğim gibi dostlar, yorucu bir gündü benim için. 1 saati bulmadan kapatacağım. Paylaşmış olayım. Sizden ricam bu konuştuklarımızı göz ardı etmeyin dostlar. Bu bilgiler paylaşılıyorsa, bu bilgiler hiç bakılmayan alandan farklı bakış açılarıyla size aktarılıyorsa, dostlar bu bir vazifeyle oluyor. Bu bir vazifeyle oluyor dostlar. Siz de üzerinize düşen vazifeyi yapın. Halife olarak yaratılmış insan olarak, can damarından daha yakın bir Allah özüne sahip insan olarak, sevgisinden ve ilgisinden yaratılmış bir ruh, bir ışık, bir biyolojik ifade alanı olarak. Bizlerden bahsediyorum dostlar. İnsandan bahsediyorum. Ben bahsediyorum ama söyleyen ayet dostlar. Söyleyen ayet. Ama okumadıysa insan, Allah'ın onu ne kadar yüksek gördüğünden de haberi olmamasından daha doğal ne var? Okunsaydı bu kitap anlaşıldığı dilde hiçbir şey böyle olmazdı dostlar. İnanın buna. Dostlar şimdi hızlıca bir şöyle açık, hatta şu bilgisayarı da çekeyim. Ben hem telefondan yorumları okuyup hem de buradan beceremiyorum. Şöyle acık bir öne doğru bir çekeceğim. Görüş açım sizden dönebilir dostlar. Kusura bakmayın, dediğim gibi yazdıklarınıza bakacağım. Vedalaşmadan bir iletişimde olalım. Sonrasında da hayırlı akşamlar diyeceğiz. Hülya Hanım yazmış. Ben ilk Kur'an-ı Kerim meali okumaya çalıştığımda hiçbir şey anlamadım. Kuantum ve felsefesini anlamaya çalışınca ufak ufak bir şeyler anlamaya başladım. Hülya Hanım şöyle söyleyeyim size. Bunu çok net söyleyebilirim. Okuduğunuz Kur'an meali anlamanıza hizmet eden bir Kur'an meali değilmiş demek ki. Eğer ben
Kehf suresi 65 ve 82. ayetler arasında bu bilgiyi okurken anlamakta zorlandınız mı? Yani beni dinleyen hiç kimsenin zorlandığını düşünmüyorum. Dostlar, bu arada herhangi bir yorum, herhangi bir şey yapmadım. Olduğu gibi paylaştım. Yani Yaşar Nuri Öztürk hocamızın ilkokul çocuğunun anlayacağı şekilde bir mealidir bu canlar. Eğer bir meal okudum da anlamadım diyorsanız ama Kur'an-ı Kerim'i anlamayıp da kuantum felsefesini anlıyorsanız dostlar, burada bir çelişki vardır. Yanlış anlamayın. Hülya Hanım, kişisel de algılamayın. Ama ben de naçizane yaptığım şifa çalışmaları ve uzaktan çalışmalar dahilinde belki 10 yıldır kuantum prensipleriyle akademik düzeyde fazlasıyla vakit geçirmiş ve araştırmış biri olarak, yani Kur'an-ı Kerim'i anlayamayıp kuantum ve felsefesini anlamak, doğru kaynaktan bakarsak tertemiz anlaşılır oluyor dostlar. Bunu da bir parantez içinde söylemiş olayım. Sirius Home yazmış. Selamlar. Ben sürekli inancınızı anladığınız dilden okumak, öğrenmek zorundayız. Bize ne mesaj verilmiş anlayıp uygulamak zorundayız diye söylüyorum usanmadan. Eyvallah dostum. Ne kadar güzel bir şey yapıyorsun. Allah razı olsun senden de. Çevrendeki kişiler ne kadar şanslılar ki, veya hani şans demeyelim, tesadüf diye bir şey yok. O alanda sen de vazifeni yapıyorsun demek ki. Sağ ol, var ol diyelim. Ceylan Hanım'dı galiba isminiz. Şeyim olmasın, kod adınızla birlikte yazmıştınız. Yargı ve dedikodu olmadan yaşamak bayağı zorluyor ama işte asıl zorlaması gereken yargı ve dedikodu yapmama ile ilgili mücadele olması gerekmez mi Ceylan Hanım? Yani insanın asıl zorlanması gereken nefsiyle ilgili mücadelesi. Yani buradan bakalım. Yani kolay olmuyor. Evet, olmayacak. Ama dediğim gibi açıklamasını da yaptım. Birileri hakkında konuştuğunuzda daima negatif karmasını üstüne çekersiniz. Huzursuzluk ve mutsuzluk yaratır. Bereketinizi etkiler dostlar, sağlığınızı etkiler. Evet, evet diye yazılmış. Aynen, ve zaten arınmak için bir süre çabalamam gerekiyor. Hepimizin çabalaması gerekiyor dostlar. Yani fren yapmak diye bir şey yok bu yolculukta. Çünkü bu yolculuğun durağı yok ki dostlar. Yani şuradan başladım buraya kadar diye bir şey değil. Bu bir yaşam şekli olmalıdır dostlar. Bu bir yaşam şekli olmalıdır. Baktığınız zaman. Birinin arkasından iyi olumlu yorum bile yapmayın diyorlar. Doğru mudur acaba? Yani burada konu olumlu veya olumsuzluktan ziyade niyetle ilgili bir şey dostlar. Niyetle ilgili bir şey. Yani siz niyetinizde eğer bir kişinin hayrına konuşuyorsanız, ama gerçek bir hayrınadan bahsediyorum. Yani hani böyle şey vardır ya, ya ben aslında onun kötülüğünü istemiyorum ama gibi bir tavırla yapılır. Yani dostlar, kendinizi ve çevrenizdekini kandırabilirsiniz ama ruhu ve Allah'ı kandıramayacağımızı kabul etmemiz lazım. Ben gerçek bir, saf, temiz bir niyetle birileri hakkında konuşuluyorsa onların hayrı için, ya bunda yanlış bir şey olduğu ile ilgili kesinlikle bir yorum yapmam. Ama onun haricindeki bütün mekanik daima negatife çalışır dostlar. Ayhan Bey yazmış. Ego kibir yoldan çıkarır. Eyvallah Ayhan dostum. Ne güzel söyledin. Hepimize ders olsun diyelim. Samet Bey yazmış. Atatürk hakkında ne düşünüyorsunuz? Atatürk hakkında ne düşünüyorum biliyor musunuz dostlar? Instagram'da da paylaşmıştım. Aynısını size buradan söylüyorum. Atatürk bir bilinç halidir. 57 yıllık bir ömür düşünün dostlar. Hem bağımsızlıkla ilgili bir sürü savaş, strateji ve mücadele içerisinde olacaksın. Sonra gideceksin, bu millet ana dilinde kendi din kitabını öğrensin diye Elmalılı'ya bu Kur'an-ı Kerim'i Türkçe mealini yazdıracaksın. Bir de hızını alamayacaksın. Bir de Türklerin kökeninin Mu ve Atlantis'e kadar dayandığı ile ilgili araştırmalar içerisine gireceksin. İnkılaplar yapacaksın. Dostlar, 57 yıllık bir ömür. Canlar, hakkında ne düşünelim? Hakkında ne düşünelim? Böyle yüksek bir vazifeli ki Atatürk'le ilgili biraz eğer paranormal olarak da araştırmalar yaparsanız çok ciddi dokunuşlar vardır.
Mesela bir uçağa binecektir. O anda içine bir karamsarlık gelir. Uçağa binmez ve o uçak düşer dostlar. Bunlar arşivlerde var. Anlatmazlar. Konuşmazlar. Ama gerçektir bu bilgiler. Çok yönlü bir şekilde bakıldığında dostlar, göğsümü gere gere söylüyorum, arkasına dura dura söylüyorum. Atatürk bir bilinç halidir. Hepimiz keşke, yani 57 yıllık bir ömür olarak baktığınızda ben 40 yaşında biri olarak Atatürk'ün başardıklarının %0,0000'ını hangimiz başarmışızdır? Bakın, herhangi bir 00 sonuna bir şey bile koymadım. Bakın dostlar, bu bir putlaştırma değil. Bu bir farkındalık halidir. Bu şekilde değerler yaratmış, bu şekilde değerler üzerinden insanlara fayda sağlamış, ideolojisi, inancı ne olduğu hiç beni ilgilendirmez. Hepsine saygı duyarım, hepsinden istifade etmeye çalışırım. Ateist olsa ne, deist olsa ne, bir sürü bilim insanının kaynaklarına baktım dostlar. Ateistler var içlerinde, deistler var içlerinde, dinleri reddedenler var içinde. Umurumda bile değil dostlar. Ben kendi hayatımda kullanacağım bilginin muhatabiyetiyle ben bu yaklaşımlarda bulunurum. Muhafazakar olup olmaması, entelektüel olup olmaması bize ne dostlar, bize ne? Üstad güzel söylemiş. Yılandan eğri omurgan var. Sen kendine bak. Eğer birileri bir bilgi paylaştıysa ve bundan bir istifade etme ile ilgili bir nasip varsa biz bundan faydalanalım dostlar. Bize ne kişilerin neye inandığıyla ilgili. O kendi maneviyatındaki süreciyle ilgili bir şey. Velhasılı Atatürk'le ilgili de düşüncem budur dostlar. Siz de 57 yıllık hayatında neler yapmış olduğunu, dediğim gibi dostlar, sadece savaşlarla sınırlı değil. Türklerin kökeninin Mu ve Atlantis gibi ruhani değerlerin en önemli kaynaklarına kadar bu DNA'nın gittiğini yurt dışına adam göndererek bir de çıkarttırmıştır dostlar. Çok araştırın dostlar, çok. Araştırmayana, bu yolun içerisinde vakit harcamayana, tefekkür halinde olmayana, biraz önce konuştuğumuz ilahi düzen dahilinde bu alanlara temas etmeyenlere bu kapılar açılmayacak dostlar. Bakın, kapının bekçisi gibi konuştuğumdan değil. 10 küsür yıldır bu olayların içindeyim. Gerçi de 10 yılda ne kadar geçti. Ya dostlar, 1000'in üzerinde belki seans yaptım. Yüzlerce insanla çalıştım, yurt içi yurt dışı. Olmuyor. Tecrübeyle söylüyorum. Olmuyor dostlar. Vakit harcamayana, mesai harcamayana, bilincini genişletmeyene, gerçek bir araştırmayla tüm kişiyi baskılayan anlamsız ideolojilerden özgürleşmeden bu alanlar açılmıyor dostlar. Kusura bakmayın. Yani bugün dünya hayatı içerisinde sahip olduğumuz veya hadi emanetçisi olduğumuz veya kullanma yetkisinin bizde olduğu her şey için ne kadar bedel ödediyseniz ruhsal varlığımıza da, ruhsal varlığın veya varlığımızdaki tanrısal bilincin de kullanım hakkı için aynı bedeli ödememiz lazım dostlar. Kaçak oynamak yok. Böyle. Evet dostlar, yorumları hızlı geçiyorum. 60 dakikayı geçtik. Aradan da devamlı yorum yapma ihtiyacı hissediyorum bu akış içerisinde ama gerçekten pilim bitti. Sonlandırmak üzereyim. Rica ediyorum daha bir şeyler yazmayın. Dediğim gibi okumayacağım, kapatacağım. Vallahi pil bitti. Bunun için ciddi çaba gösteriyorum. Yani dediğim gibi dostlar, kolay olup olmamasıyla ilgilenmiyorum. Kişi gayret içerisinde olmalı. Gerekli yardım daima ona verilecektir. Hocam akıl hastalığı için ne düşünüyorsunuz diye yazmış. Valla ben kendi yolculuğumda en azından şunu söyleyebilirim. Bu yola akılla çıkılır, sonra akıldan çıkılır dostlar. Neden böyle bir paylaşım veya böyle bir bilgi yapıyorum? Tasavvufta da vardır bu. Çünkü akıl
Bu yolun içindekileri bir yere kadar getirir. Ondan sonrasında akıldan çıkılır ki doğal olarak metafizik alanda bazı çalışmalar yapabilmek için. Çünkü o alanda duyu dışı fenomenler çalışmaya başlar dostlar. Bu vesileyle de bir noktaya kadar akılla gelinir, sonra akıldan çıkılır, enerji düzleminde iş görülür. Ama normal modern bilim dahilinde de akıl hastalığı ile ilgili sorduysanız dostlar bir kısmı obsesyondur. Bu niyetle sordunuz diye düşünüyorum. Yani oradaki mesajı algıladığımı düşünüyorum. Yanlışsa söyleyebilirsiniz. Akıl hastalığı diye tanımlanan şeylerin %50'sinden fazlası obsesyondur dostlar. Yani parazit varlıkların temaslarıyla ilgili yansımalar içerir. Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam. Çok haklısın hocam. Bu bilgileri rutinime ekleyeceğim. İnşallah ekleyin kardeşim. Harika bir aydınlanma oldu hocam. Bizden de eyvallah. Kesinlikle konsantrasyon için çok önemli bir canlı yayın oldu. Şifa olsun kardeşim. Eyvallah. Ayhan Bey yazmış. Murat Bey, gemiler hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Biraz önce de aşağıda bir gördüm. Ayhan Bey siz mi yazmıştınız? Silinmiş galiba, bilmiyorum. İşte birilerini alacaklarmış, edeceklermiş gibilerden. Geçen hafta eğer yayını izlediyseniz aynı şeyi söyledim. Hatta aynı yayının da dostlar short olarak da bir kısmı vardı. Ayhan Bey bu konularla ilgileniyor olabilirsiniz. Bu konulara sempati duyuyor olabilirsiniz ama ben her zaman şu tavırdayım. Ruhsal alanla ilgili yoğun çalışmalar yapan biri olarak dahi metafizik alanla mesai harcamaya gayret eden biri olarak canlar vallahi ilgilenmiyorum. Çünkü hangi geminin gelip kime alacağı önemli değil. Biz kendi varlığımızdaki o gemiyi, biz kendi varlığımızdaki uzayı, biz kendi varlığımızdaki nefsi negatif enerjileri ne kadar arındırabiliyoruz, ne kadar yönetebiliyoruz, ne kadar kontrol edebiliyoruz, ne kadar bu konsantrasyonu devam ettirebiliyoruz. Bununla alakalı dostlar, biraz önce de aynı örneği verdim ya, yani yanımda bir Pleiades'li, yanımda da bir Sirius'la otursa, beraber canlı yayın yapsak, bugün şaşıracaksınız, 3 gün sonra unutacaksınız dostlar. Ya bu bir gerçek, bunu kabullenelim. Ne mucizeler var. Bakın Kur'an-ı Kerim'de. Ali İmran suresi 49. ayet. Sen bizim iznimizle körlerin gözünü açardın. Sen bizim iznimizle ölüleri diriltirdin. İsa diyor. Hani çok etkileniyor muyuz? Gündelik hayatımızda şunu diyor muyuz? Ya İsa da ölüleri diriltmiş ya. Ulan bu düstur üzerine yaşamalıyız diye. Veya Muhammed Peygamber tek mucizesi hep söylenilen işte en yüksek medyumik özelliği gösterip de Cebrail kanalından bu kadar yoğun bir vahiy bilgisini çekebilmeyle ilgili. Hiç bunu düşünüyor muyuz gün içerisinde dostlar? Ya bizim peygamber nasıl Cebrail kanalından bu kadar yüksek vahiy enerjisini varlığında aktif edebilmiş? Yani insanın varlığında hal olmamış mucize bilgileri hiçbir işe yaramaz dostlar. Bunu söylerken de yani birilerinin böyle işte motivasyonunu etkileme vesaire falan değil. Dostlar bakın ben vazifemi eksik yapmam. Beni yakinen tanıyan dostlar böyle şeylerde kesinlikle bir yumuşama veya müsamaha göstermediğimi bilirler. Bu da hep söyledim. Allah'a sığınırım, kibirden değil, sizler için dostlar. Eğer ben bugün desem ki bu yayını açıp da ya işte gemiler geliyor, ben işte Sirius'la şunu yaptım, ben bununla yaptım. Ya dostlar milyon kişi izler beni. Bakın milyon kişi izler, milyon. Ya niye bunları yapmıyorum sizce ben? Yani en azından oradan gördüğünüz kadarıyla zeka problemi olan biri olduğumu düşündüğünüzü zannetmiyorum. Yıllarını bu kadar araştırmaya, profesörlerle bir araya gelmiş, bir kitap yazmış, YouTube'da 274 tane video paylaşmış, bununla ilgili 10 küsür yıldır seanslar, eğitimler yapan biri olarak ya ben böyle videolar yapmayı bilmiyor muyum dostlar? Ama kişi nefsini bilmedikten sonra, kendini bilmedikten sonra varlığında
varlığında o ilahi tesirleri açmaya yönelik bir konsantrasyon olmadıktan sonra ya neyleyim dostlar gemileri? Neye yarar? Ya hep böyle olacak bu. Hal böyleyken bu konuyla da sohbeti bağlamış olalım dostlar. Dostlar burada bir şeyler olmuş. Ben de şöyle bir bakıyorum. Bilgisayarda bir yayında bir şeyler olmuş dostlar. Bir internet bir şey olmuş ama anlayamadım. Şuradan bir hızlıca bakıyorum. Ayhan Bey, birilerini kurtaracaklarmış dediğinizle ilgili açıklamayı yaptık. Mehpar Hanım yazmış. Ben de çok teşekkür ederim dostlar. Allah hepimizden razı olsun dostlar. Dediğim gibi ben vazifemi yapıyorum. Vazife dahilinde gönüllere dokunabiliyorsak ne mutlu. Atatürk Geometri kitabı bile yazmıştır. Yurt dışında üniversitelerde eyvallah. Dediğim gibi yani ben her zaman Atatürk'ü zaten Mustafa Kemal ismidir. Benim gözümde Atatürk bir bilinç halidir dostlar. Dediğim gibi bu kadar kısacık ömre, bu kadar yoğun bir hayatı en azından ucundan hepimize nasip olsun inşallah. O gayret, o çalışkanlık. Atlas'la ne diyebilirsiniz diye şey yapmışlar. Vallahi dostlar çok ilgilenmiyorum. İşte dediğim gibi biraz önce ben yaptım açıklamamı. İşte gezegenler geliyormuş, ediyormuş vesaire falan. Biz kendi gezegenimize bakalım dostlar. Biz kendi gezegenimize bakalım. Beden gezegenimiz, bilincimiz uzay boşluğumuzdur dostlar. Bakın bedenimiz gezegenimiz, bilincimiz uzay boşluğumuzdur dostlar. Sınırsızlığı biz burada bulalım. İşte o yaklaşıyor, bu yaklaşıyor. Diyorlar ki 2 milyar yıl sonra, ya vallahi komik ya. 2 milyar yıl sonra dünyanın sonu geliyormuş. Ya ulan 1 dakika sonra öleceğim mi kalacağım mı belli değil. 2 milyar yıl sonra dünyanın sonu ile ilgili ya gündemi teşkil ediyorlar. Milyonlarca insan da o geliyormuş bu geliyormuş yapıyor. Ya trajikomik ya. Yani işte diyorum ya okumak, araştırmak diye işte bütün yırtındığımız şey bununla ilgili dostlar. Bırakın bunları ya. Vallahi bırakın dostlar. Vallahi diyorum. Kendi varlığınızdaki kitabı okuyun. Kendi varlığınıza ikra deyin önce. Kendi varlığınıza. Biraz önce söylediğimiz veli, refi, zahir dediğimiz Allah'ın bizi kendisine veli etmesiyle, bizi yükseltmesiyle, bizim varlığımızdaki izleriyle ilgilenelim dostlar ya. Vallahi ne diyeyim dostlar yani evet dostlar. Bakıyorum. Abi ben araştırıyorum. İnanmıyor musun gemilere? Ya canım kardeşim ben gemiye veya dünya dışı yaşama inanmıyor olur muyum? Kur'an-ı Kerim'de sadece belki 10-15 kere göklerdekilere diyor zaten. Cin suresi var dostum. Cin suresi bilinmeyen varlık demektir. Ben ruhsal tebliğ çalışmaları yapıyorum diyorum. Boyutlar arası bir iletişim alanında medyumlarla çalışıyorum. Ama inanıp inanmamak değil, alanı açmak. Varlığında bu alanı açmak. Denizhan Kaplan yazmış. Keyifler nasıl peki Murat Fırat Bey? İyiyiz, siz de iyisiniz inşallah. Denizhan Bey yazmış. Cavit Utku yaşıyor mu? Cavit hocamız vefat etti Denizhan Bey. Evet dostlar, ben bütün okumaları bitirdim. Denizhan Bey de keyifler nasıl diye yazmış. İyiyiz dedik. Herkes de iyidir umarım. Dediğim gibi bu bilgiler de inşallah varlığımızda açılsın, varlığımızda hal olsun. Hep birlikte daha iyi olalım inşallah. Dostlar, valla ha kapatacağız. 70 dakikayı geçtik. Dediğim gibi pil bitti. Kendinize çok çok iyi bakın. Haftaya Salı 21.30 inşallah aynı şekilde sohbet, soru cevap ve yeni bir konuyu tema yaparak
Bu şekilde paylaşımlara devam edeceğiz. Herkese güzel akşamlar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.